Şimdi bildiğiniz bütün modern astroloji yorumlarını, günlük burç fallarını bir anlığına unutun. Çünkü bugün bambaşka bir şey yapacağız. Adeta önceden yazılmış bir hayat senaryosu gibi okunan, inanılmaz ayrıntılarla dolu, çok eski bir metnin içine dalacağız. Evet, evet, yanlış duymadınız. Testere şeklinde dişler. İşte bu. Kaynağımızdan alınmış yüzlerce tuhaf detaydan sadece bir tanesi. Ve bizi bu konunun derinliklerine çeken kanca da tam olarak bu oldu. Analiz edeceğimiz bu metin, genel yorumların çok çok ötesinde, neredeyse bir kader haritası sunuyor. Gelin bu kadim metnin şifrelerini hep beraber çözelim. O zaman büyük soruyu soralım. Bu gizemli metne göre Akrep kadını aslında kim ve onu nasıl bir hayat bekliyor? Metin, Akrep kadınının portresini çizerken işe hem fiziksel özelliklerinden hem de karakterinin en derin köklerinden başlıyor. Gelin bu portrenin detaylarına birlikte bakalım. İşte işin inanılmaz kısmı burada başlıyor. Yani buğday ten, mavi gözler bunlar tamam ama kola rengi saçlar ne demek? Veya o meşhur testere gibi dişler. Metin adeta bir robot resim çiziyor, o kadar net. Kişiliği ise tam bir zıtlıklar yumağı. Bir yanda kaya gibi sağlam bir irade, haksızlığa asla gelemeyen bir yapı, diğer yandaysa özellikle hem cinsleri tarafından kolayca kandırılabilen, cömertliğinden vuran bir zaaf. İşte bu çelişkiler onun hayatını bu kadar dramatik kılan şey aslında. Ama durun, Metin diyor ki, tüm akrep kadınları bir değildir. Doğum tarihinize göre her şey baştan aşağı değişiyor. Kaderiniz adeta üçe ayrılıyor. Peki bu farklılıkların astrolojik sebebi ne? Yönetici gezegenleri Mars ya da eski adıyla Merih. Bu savaşçı gezegenin enerjisi doğum anına göre farklı etkiler yaratıyor ve 3 ayrı akrep tipi ortaya çıkarıyor. Şimdi tabloya bir bakın, farklar o kadar keskin ki. Mesela ilk 10 günlük dilimde doğan kadın, tembel ve unutkan olarak tanımlanırken, ikinci 10 günlük dilimde doğan, inanılmaz kararlı ve güçlü. Hatta uyarılara bakın, birine bir kadın seni zehirleyebilir deniyor, diğerine ise alkolden kesinlikle uzak dur. Yani kaderler bambaşka. Peki bu kadının genel hayat yolu nasıl çizilmiş? İşte şimdi işler daha da ciddileşiyor. Aile, para, kader hepsi masada. Evlilik konusunda Metin çok net konuşuyor, hiç lafı dolandırmıyor. Diyor ki akrep kadını 2 kez evlenecek ve ilk evliliği ya boşanmayla ya da eşinin ölümüyle sona erecek. Daha en başından bir dram öngörülüyor. Çocuklarıyla ilişkisi de yine çelişkilerle dolu. Bir yandan çocukları yüzünden çok acı çekeceği söyleniyor ama bir yandan da özellikle bir oğlu, evet bir erkek evladı, onun hayattaki en büyük tesellisi, en büyük neşesi olacakmış. Ve geldik belki de en sarsıcı kehanete. Metin, akrep kadınının sahip olacağı çocuklardan en fazla 3'ünün yetişkinlik çağına erişebileceğini söylüyor. Bu, hayatındaki en büyük sınavlarından biri olacak diye de ekliyor. En yakınlarıyla, kan bağı olanlarla ilişkileri de pek parlak değil. Kardeşleriyle, hele ki kız kardeşleriyle Yıldız'ı hiç barışmıyor. Babası onu çok seviyor ama annesiyle arası hep mesafeli. Zaten kaderinde bir dönem ailesinden ayrı düşmek de var. Bu profil sadece hayatını anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda onu bekleyen büyük tehlikelere karşı çok ciddi, çok net uyarılarda bulunuyor. Peki, nedir bu tehlikeler? Kader ağlarını örerken önüne ne gibi engeller çıkarıyor? Metin, hayatında 3 kritik döneme işaret ediyor. 2, 7 ve 24 yaşları. Bu yaşlarda ciddi ölüm tehlikeleri atlatacağı söyleniyor. Eğer bu 3 badireyi de atlatırsa ancak o zaman 70 yaşına kadar yaşayabilirmiş. Uyarılar da inanılmaz spesifik. Mesela açıkça bir kadın seni zehirlemeye çalışabilir diyor. Oldukça tüyler ürpertici bir uyarı değil mi? Hatta düşmanının portresini bile çiziyor. Açık tenli, zayıf yapılı bir kadın senin mahvın için uğraşacak. Gördüğünüz gibi ihanet teması, özellikle de başka kadınlardan gelen ihanet metinde sürekli tekrarlanıyor. İyi de bu kadar tehlike, bu kadar zorluk, hiç mi bir çıkış yolu, bir tavsiye yok? Var. Metin, akrep kadınına adeta bir hayatta kalma rehberi sunuyor. Kendi doğasıyla uyum içinde yaşaması için bir nevi reçete. Mesela giymesi gereken renkler: yeşil, mavi, beyaz. Kullanması gereken kokular: manolya ya da hanımeli.
Hatta işi bir adım öteye götürüp, üzgün olduğunda ruhuna iyi gelecek müzik makamları bile verilmiş. Neva, Isfahan, Yegah. Yeme içme alışkanlıklarından potansiyel mesleklerine kadar her şey düşünülmüş. Gösterişli sofraları seviyor ama zeytin ekmekle de doyabiliyor. Ve kariyer, yazar, doktor, sanatçı, idareci. Yelpaze oldukça geniş. İşte böyle, tutkuyla, tehlikeyle ve kaderle ilmek ilmek dokunmuş, daha doğmadan yazılmış bir hayat. Peki, şimdi size soruyorum. Böyle bir hayatı önceden bilmek ister miydiniz? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.